Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda çalışmalarımızı hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir hızlı tren hattının uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında, 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak, 23,1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir. Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e bağladığımız bu önemli projemiz sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate indireceğiz. Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir YHT projesinde, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü altyapı çalışmalarında %40'a yakın ilerleme kaydettiklerini dile getiren Kara İsmailoğlu, projenin kalan altyapı, üst yapı ve elektromekanik işleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi. Projenin çalışmalarında, Afyonkarahisar, Banaz arası 80 kilometre altyapı ikmal çalışması, Hatipler geçişi 6,6 kilometre altyapı çalışması, Manisa Kuzey geçişi 14,9 kilometre altyapı işleri, Salihli geçişi 30 kilometre altyapı süreci, Polatlı, Afyonkarahisar 152 kilometre altyapı ikmal işleri, Polatlı, Konya geçişi 5,5 kilometre altyapı olmak üzere, 289 kilometre altyapı işi yapacaklarını belirten Kara İsmailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı. Altyapı projemizin ihalesini 6 Ekim 2020 tarihinde imzaladık. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, sadece 2020 yılında demiryollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti. Kara İsmailoğlu, geçtiğimiz ay, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir, Afyonkarahisar, Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme, Salihli kesimi T1 tüneli kazı başlangıç törenine katılmıştı. Ankara-İzmir YHT projesinde, 2021 yılı yatırım planı ile birlikte değişikliğe gidildi. Yenice-İzmir arası artık, yüksek hızlı tren olarak değil, yüksek standartlı demiryolu olarak inşa edilecek. 2013 yılında inşaatına başlanan Ankara-İzmir YHT hattı, başkenti İzmir'e bağlayacak. 508 kilometre uzunluğundaki hat, 39 milyar TL ile Türkiye'nin en pahalıya mal olacak hızlı tren hattı olacak. Proje tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Yüksek hızlı tren hatları, 250 km/s hıza uygun yapılıyor ve geometrisi nedeniyle yük trenleri bu hatları kullanamıyor. Ankara, İstanbul ve Polatlı, Konya hatları bu şekilde inşa edilmiş hatlar. Ankara-İzmir hattı, YHT olarak planlanan son hat olmuş, diğer tüm projeler 200 km/s hıza uygun olarak inşa edilmeye başlanmıştı. Yüksek standartlı demiryolu olarak geçen bu hatlarda maliyette tasarruf sağlandığı gibi, yük trenlerinin de çalışmasına uygun oluyor. Ankara-İzmir hattı, 2021 yatırım planında ilk kez duyurulan değişiklikle, yüksek standartlı hatta dönüştürülmüş oldu. Yüksek hızlı tren hatları, 250 km/s hıza uygun yapılıyor ve geometrisi nedeniyle yük trenleri bu hatları kullanamıyor. Ankara, İstanbul ve Polatlı, Konya hatları bu şekilde inşa edilmiş hatlar. Ankara-İzmir hattı, YHT olarak planlanan son hat olmuş, diğer tüm projeler 200 km/saatte hıza uygun olarak inşa edilmeye başlanmıştı. Yüksek standartlı demiryolu olarak geçen bu hatlarda maliyette tasarruf sağlandığı gibi, yük trenlerinin de çalışmasına uygun oluyor. Ankara-İzmir hattı, 2021 yatırım planında ilk kez duyurulan değişiklikle, yüksek standartlı hatta dönüştürülmüş oldu. 4 il hızlı trenle tanışacak. Ankara-İzmir hızlı tren hattı inşaatı, Ankara-Konya hızlı tren hattı güzergahında, Polatlı'nın hemen güneyindeki Yenice bölgesinden başlıyor. Afyon, Uşak ve Manisa il merkezlerinden geçecek hat, Menemen'de mevcut İzban hattına bağlanacak ve İzmir merkezindeki Basmane Garı'na bu hattı kullanarak varacak. 508 kilometre ile Ankara-İstanbul hattından sonra Türkiye'nin en uzun ikinci hızlı tren hattı olan Ankara-Yenice-İzmir hattının 2 etapta hizmete açılması planlanıyor. İlk etap Yenice, Afyonkarahisar. Bu bölüm için 2022 yılında açılış hedefleniyor. İkinci etapta Afyon, Uşak, Manisa, Menemen bölümü açılacak. Bu bölüm için ise hedef 2023. Bu bölümde trenler bazı bölümlerde konvansiyonel hattın yanında ilerliyor. Bu hatta da geçici olarak konvansiyonel hat kullanılarak projenin tamamlanmasından önce trenlerin çalışmaya başlaması sağlanabilir. Yolcu trenlerine talep artacak. Hat tamamlandığında, sadece Ankara-İzmir arası seyahat edenlere değil, İç Anadolu ile Ege arasındaki tüm yolcu trafiğine hitap edecek.
Sivas hızlı treni ve diğer trenlerle Ankara'nın doğusundan, Polatlı ve Afyon bağlantısı ile çevre illerden gelecek yolcular, Ege'ye bu hat üzerinden taşınabilir. Hat, Ankara-İzmir arasında hizmet veren İzmir Mavi Yataklı treni ile İzmir-Konya arasında hizmet veren Konya Mavi trenlerinin güzergahı üzerinde. Ankara-İstanbul hızlı trenlerine rağmen Ankara Ekspresi çalıştırıldı. Bu iki trenin de hizmete devam etmesi bekleniyor. Ancak yolculuk süreleri yarıya yakın azalacak. Bu her iki trenin popülerliğinin daha da artmasını sağlayacaktır. Yenice-Afyon bölümü projenin yaklaşık 1/3. %12'lik gelişmenin büyük kısmı bu tarafta. Bu sene 2,5 milyar TL'lik bir kaynak ayrıldı, ki %6 yapıyor. Sivas'ın bitirilmesine öncelik verilmişti, artık Yenice-Afyon'a verilecek. Dolayısıyla seneye daha fazla ayrılabilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, 2022 sonlarında Yenice-Afyon bölümü hedefi zorlu, ama tümüyle boş değil. Bir sene sonra Afyon-İzmir bölümünün tamamlanması ise gerçekten çok zor gözüküyor. Bu yüzden geçici çözümler gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla içerik için yerli ve milli projeler kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun.